Herkese selamlar. Ben Ötüken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde muharip sıhhi olarak görev yapmaktayım. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber enjeksiyon nedir, en yaygın enjeksiyon türleri nelerdir ve damar yolu kendimize nasıl açarız, bu konuları işleyeceğiz. Слава Україні, слава нації і пиздець з Російської Федерації. І пиздець з Російської Федерації. Слава Україні! Öncelikle enjeksiyon dediğimiz sıvının, ilacın bir enjektör, iğne aracılığı ile vücuda verilmesi işlemidir. Amaç ilacın hızlı bir şekilde sindirim sistemine uğramadan vücuda gereken bölgeye etki etmesini sağlamaktır. En yaygın ve en bilinen enjeksiyon türleri de intramüsküler, yani kas içine, intradermal yani derinin içerisine, intravenöz yani damar içerisine, ki biz bu videoda kendimize nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Ve son olarak intraoseöz, kemik iliğinin bulunduğu bölgelere, boşluğa doğru ilacın verilmesi. Şimdi bu basit anlamda enjeksiyon türlerini öğrendiğimize göre damar yolu, intravenöz dediğimiz işlem nedir, ne işe yarar? Bunlara da biraz değinelim. İntravenöz enjeksiyon yani IV enjeksiyon ilacın direkt olarak damar içine verilmesi işlemidir. IV'deki amaç ilacın en hızlı şekilde kana karışmasını sağlamaktır. Biz IV'yi iki şekilde uygulayabiliyoruz. Birincisi IV push olarak, ikincisi IV infüzyon olarak. IV push dediğimiz ilacın herhangi bir tür enjektör ile damar yolu içerisinden hızlıca enjekte edilmesidir. IV infüzyon dediğimizde ise ilacın serum seti ile kontrollü bir şekilde uzun süreli uygulanması işlemidir. IV'nin avantajlarına bakacak olursak, birincisi etkisi çok hızlı başlar. İkincisi doz kesin olarak kontrol altındadır. Üçüncüsü uygulanan ilaç sindirim sisteminden bağımsızdır. Yani direkt olarak kana karışıyor. Avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcut. Yanlış doz kullanılması ve hızlı bir şekilde push yapılması, bilinmeden uygulanması ciddi komplikasyonlara, hatta ölüme bile sebebiyet verebilir. Damar yolu açılması gerekir zaten adı üzerinde. Bundan dolayı da bir beceri gerektirir açıkçası. Yani sürekli olarak bunun tekrar edilmesi gerekir ki başkalarına veya kendinize uygulayabilirsiniz. Son olarak en önemlisi enfeksiyon riski taşır. Çünkü derinizi deliyorsunuz ve damarınızı deliyorsunuz. Dolayısıyla gereken hijyen seviyesi sağlanmazsa ciddi enfeksiyonlarına, kan enfeksiyonlarına vesaire sebep olabilirsiniz. Şimdi kendimize veya bir başkasına damar yolu, intravenöz sistem açmak için neler gerekli? Bunlara bir bakalım. Öncelikle damarı belirgin hale getirmek için bize bir adet turnike lazım. Akabinde kateteri takacağımız bölgeyi temizlemek için bize alkollü veya alkolsüz antibakteriyel bir temizlik pedi lazım. Hastanın türüne bağlı olarak bir kateter lazım. Bu katederi de sabitlemek için bir adet IV bandajı lazım ve son olarak da damar yolunu temizlemek için, enjeksiyon için su lazım. Yani şu şekilde burada yazıyor zaten, görüyorsunuz, water for injection. Şimdi ben sağlak olduğum için, yani sağ elimi kullandığım için kendime sol kolumda işlem yapacağım. Yani solaksanız sağınıza doğru işlem yapmanız daha kolay olabilir. Şimdi öncelikle kolumuzu bir sıvadık. Buraya bir turnike atıyoruz. Turnikeyi atarken dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bu turnikenin kolay çözülebilir olması lazım. Yani burada bir düğüm olmasına gerek yok. Bunu tuttunuz. Bunun altından yarım geçiriyorsunuz, tam geçiriyorsunuz. Nasıl anlatacağımı, nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Ama bunu tutup çektiğiniz zaman hızlıca sökülmesi gerekiyor. Tekrar takıyorum kendime. Turnikeyi taktıktan sonrasında elinizi yumruk yapıp saldıkça damarlar belirgin hale gelecek. Burada görüyorsunuz, burada bir damar var, burada bir damar var. Ben bu damarı kullanacağım. Bu damarı tercih ediyorum kendimde. Akabinde ne demiştik? Steril bir mendil olması lazım. Mendilimizi açıyoruz. Paketinden çıkarıyoruz. Sonra enjeksiyon yapacağımız bölgeyi bu mendille temizlememiz gerekiyor.
Temizlerken neye dikkat etmemiz lazım? Burada deriyi temizlerken enjeksiyon yapacağınız bölgeyi saptadınız, mendilinizi koydunuz, ortadan başlıyorsunuz, yani koyduğunuz noktadan başlıyorsunuz, dışarıya doğru daireler çizerek bölgeyi temizliyorsunuz. Bunu 30 saniye kadar yapmanız gerekiyor. Bölgemizi temizledikten sonrasında kateterimizi alıyoruz. Açarken dikkat etmemiz gereken hususlar var. Burada nereden açılacağı bize gösteriliyor zaten paket içerisinde. Kateterimizi bu şekilde açıyoruz. Steril olan bölgelere dokunmamaya hassasiyet gösteriyoruz. Bakın, bu kateter tamamen iğneden oluşmuyor arkadaşlar. Yani sizin damarınızın içine iğne tamamen girmiyor. Biz yalnızca şu emniyetini çıkaralım. Kamerada tam belli olmayabilir. Burada bir plastik var, tüp var, bir de iğne var. Ben bunu geriye çektiğim zaman bakın tüp orada kalıyor. Yani ben yalnızca açı verip bunu içeriye sokuyorum, akabinde iğneyi dışarı çekiyorum. Yani iğne tamamen damarınıza kalmıyor. Şimdi şunu şöyle bir açalım. Kanatlarını açalım. Tutacağınız pozisyon tamamen tercihinize bağlı. Ancak ben bu şekilde tutup kendime bu şekilde uygulama yapmayı daha kolay buluyorum. Dolayısıyla kolumuzu dümdüz uzattık. Damar yolumuzu zaten tespit etmiştik. Birkaç kere yumruk yaptık. Damar yoluna böyle değil, tamamen yassı da değil ya da bu şekilde yukarıdan değil. Yani kateter her zaman yukarıya doğru, yani kalbin olduğu yere doğru bakmalıdır. Mesela boyundan yapıyorsam da aşağıya doğru bakmalı. Ben bunu hafif bir açı veriyorum. Damarımı zaten saptadım. Buradan bu şekilde gerdirebilirim ve akabinde iğnemi, kateterimi damarıma sokuyorum. Ben bunu soktuktan sonrasında bakın burada bir kan toplandı, görüyor musunuz? Bu damara isabet ettiğim anlamına geliyor. Dolayısıyla iğnemi ittirirken, daha doğrusu tüpümü ittirirken yavaşça iğnemi de dışarıya doğru çekiyorum. Bir yandan iğne dışarı gelirken damar yolu da açılmış oluyor. Sonra bu turnikeyi salmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da saldıktan sonrasında bu emniyettir. Bunu tamamen çıkarmadan önce kapağını açmamız gerekiyor. Tabii kendinize uygulama yaparken biraz daha zor oluyor başkalarına yaptığınıza kıyasla. Tabii bunu çıkarmam için biraz emek sarf etmem gerekecek. Dolayısıyla önce bu pedi yerine bir yerleştirelim. Damar yolumuzu bir sabitleyelim. Yani normalde bunlar plaster roll'lar, bu steril bölgeyi sabitlemek için kullanılıyor. Kendime uyguladığım için kullanma ihtiyacı duymadım. Bakın bu kapağı alıyorum. Bunu çünkü buradaki kanalda kullanacağız arkadaşlar. Emniyetimi tamamen çıkarıyorum. Buradaki kapağı kapatmak için kullanıyoruz bunu. Ancak öncesinde dediğimiz gibi damar yolunu temizlememiz lazım. Enjeksiyon için suyumuzu aldık. IV aparatımıza bağladık. Birazcık geriye çekiyoruz. Bakıyoruz kan geliyor mu? Geliyor. Yavaşça uygulamamız gerekiyor bunu. Şimdi bu tıpayı niye çıkarmıştık? Çünkü bakın damar yolunu temizledikten sonrasında buradan kan gelmeye başladı. Biz bunu da takıp kapattığımız zaman ilaçlarımızı, serumlarımızı vesaire buradan uygulayabiliyoruz. En basit anlamıyla kendinize damar yolunu bu şekilde açabilirsiniz. Ben Ötüken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde muharip sıhhi olarak görev yapmaktayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.